AKOM'un uyarısıyla başlayalım. Fırtına gibi böyle yağış, sağanak bir başlangıç. AKOM bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. İstanbul'da da yağış başladı. Başladı mı diyelim aslında. Hemen bunu öğrenelim. Bu sorunun cevabını öğrenelim. Hemen Habertürk muhabiri Ozan Kelleci'ye dönelim ve Ozan, günaydın. Neredesin ve durum nedir? Yağmurluğunu giymişsin. Ozan, nerede bir yağmur yok sen oradasın. Nereye gittiği yere güneş açtırıyor Ozan. Geçen de öyleydi. Gerçekten öyle oldu Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı. Hani meşhur bir söz var, dillere pelesenk olmuş bir söz var. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. İşte İstanbul'a yağmurda Balkanlardan giriş yaptı. Biz şu an Emirgan'dayız. Yaklaşık 3-4 dakika öncesinde burada şiddetli bir sağanak vardı. Ama yayına başlarken o sağanak dindi. Şu an bu bulunduğumuz bölgede özellikle yağmurun yağmadığını söyleyelim ama son bir saattir bizim bulunduğumuz bu bölgede Sarıyer bölgesinde yağmurun şiddetli bir şekilde yağdığını, sağanak haline dönüştüğünü söyleyelim ki sizin de biraz önce yayına girmeden söylemiştiniz. İkinci köprüde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk olduğunu söylemiştiniz. İşte o yoğunluğun sebebi de yağmurun yağmasıydı ki araçlar şu anda o bölgeden yavaş yavaş geçiş yapıyorlar. Son bir saattir Boğaz hattı çevresinde yağmur oldukça etkili. Sarıyer'de, Beykoz'da oldukça etkili. Bu bölgeden de iç kesimlere doğru hareket edip daha sonra doğuya doğru devam edecek. Tabii bulutlar, özellikle yağmur taşıyan bu bulutlar özellikle Sarıyer'in bazı mahallelerine daha çok yağmur bırakıyor. Onlar da Kocataş gibi, Büyükdere gibi mahalle, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Rumelihisarı gibi yüksek mahallelere daha çok yağmur geçişi bırakıyor. Lokal bir geçiş var. Şöyle anlatayım size bu durumu. Bir noktaya çok şiddetli şekilde yağmur yağıyor, sağanak yağıyor. Ancak 50-100 metre ilerledikten sonrasında daha doğrusu damla dahi düşmüyor. Tabii geçen haftalarda uyarılar yapılmıştı. Kuzeyden güneye bir geçiş vardı. Bu kez tam tersi oluyor. Yine güneybatı istikametinden gelip yine İstanbul'un doğusuna doğru hareket ediyor. Boğaz hattı çevresinde etkili olmaya devam ediyor. Tabii bazı İstanbullular da tedbirsiz dışarı çıktı. Onları da yağmur ıslattı. Şemsiyesi yağmurluğu olmayanlar tente altlarında yağmurun dinmesini bekledi. İlk iş günü olduğu için ilk saatlerde tabii yollar da hareketliydi. Birçok İstanbullu yağmura yolda yakalandı. Aynı bizim gibi bazı noktalarda silecekler yetişmedi. Araçlar hız düşürdü. Su birikintileri oldu. Tabii batıdan da geleceği için yağmurun aslında Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir gibi ilçelerde şiddetli geçişler yapması bekleniyor. Ani sel ve su baskınları yaşanabilir. Doğuda ise yine Ümraniye, Kartal, Şile bu çevrelerde etkili olması, daha sonra Sakarya, Düzce, Kocaeli gibi bölgelere doğru hareket etmesi, o bölgelerde daha şiddetli olması bekleniyor. Dediğim gibi yayına başlamadan 3-4 dakika öncesinde bulunduğumuz bölgede Sarıyer'de, Emirgan'da bu çevrede aslında çok şiddetli bir yağmur vardı. Son bir saattir lokal geçişler halindeydi ama dediğim gibi bir noktaya sağanak yağmur yağarken yaklaşık 50 metre 100 metre ilerlediğimizde o bölgeye damla düşmediğini görmüştük. Ancak AKOM'un meteorolojinin uyarısı hala devam ediyor. Yağmur gün içerisinde de etkisini göstermeye devam edecek. Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı. Çok teşekkürler Ozan. Ozan, Kolaylıklar çok teşekkürler. dileyelim. Dikkat et, saçak altı bul kendine bir